Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle kitabı yayınlanan Sen Wilson'la beraberiz. Kitabın ismi Zodyak. Öncelikle benim Sen Wilson'a sormak istediğim İstanbul Kara Hafta Festivali'ni ve dolayısıyla İstanbul'u nasıl değerlendiriyor? How do you evaluate the Black Week Festival here in Istanbul? And also, what do you think about Istanbul itself? So, this last 3 days at the Black Week Festival have been the most interesting 3 days of my year so far. Bu geçirdiğim yılın en enteresan 3 günü. Bu hafta burada geçirdiğim 3 gün oldu kesinlikle. The literary community in Istanbul has been amazing and inspiring. Buradaki bu edebiyat dünyası, kültürü beni gerçekten hem çok şaşırttı, çok beğendim, hem de bana ilham verdi. I'm very moved by how much enthusiasm for crime literature the people of Istanbul have. İstanbulluların polisiye, suç türüne gösterdikleri ilgi beni gerçekten çok sevindirdi. And I'm hoping that I can bring some of this enthusiasm and this the spirit of the community I've met here back to Cape Town. Ve kesinlikle burada gördüğüm bu heyecanı Güney Afrika'ya giderken yanımda götürmek istiyorum ve orada bununla bir şey yapmak istiyorum. Evet. Peki kitabın ismi neden Zodyak? Zodyak ismini verirken esinlendiği bir yer var mı? Why is the title Zodyak? Zodyak is a crime novel set in a version of America that's divided by astrological signs rather than race or religion. Zodyak, Amerika'nın bir versiyonu ülkede geçen bir polisiye suç romanı ve toplum ırk ya da dinden ziyade burçlardan dolayı bölünmüş. Öyle, yani burçlara göre sınıflandırılmış bir toplum var. So if you're born on the wrong side of midnight on the wrong day, eğer günün yanlış saatinde doğduysanız, yani saat tam gece yarısı 12'den önce ya da sonra doğduysanız, then you could end up in the slums. Ya kendinizi çöplükte bulabilirsiniz. Or you could end up being very rich. Ya da çok zengin bir hayat yaşarken bulabilirsiniz. Not because you are a different person. Siz başka biri olduğunuz için değil, başka biri olacağınız için değil. But because of the way that society treats you. Ama sizin içinde yaşadığınız toplum size öyle davranacağı için. Anladım. Yani kitabını sonuçta astrolojiyle betimlemiş ve aslında bu arka planda hani birincisi yani astrolojiyle neden bunu ilişkilendirdi ve bu astrolojik biçimlemenin arka planında gördüğüm kadarıyla sınıfsal bir ayrım da söz konusu insanlar arasında. Bu sınıflandırmayı yaparken burada vermek istediği bir mesaj ya da politik bir mesaj var mı? How have you related your book to astrology? And then when I look at it, I see that there is kind of a hidden message behind this. And then is there a political message behind it that are you trying to give with this novel? So I don't believe in astrology myself. Ben şahsen astrolojiye inanmıyorum. But I am interested in it. Ama astroloji çok ilgimi çekiyor. And I researched it for my novel enough so that I could read someone's star chart. Öyle ki başka birinin yıldız haritasını çıkartabilecek kadar bu romanı yazarken astroloji ile ilgili araştırma yaptım. Astrology is a way of categorizing people. Astroloji insanları bir sınıflandırma şekli. That a lot of people understand, but that doesn't have the weight of race or religion. Astroloji insanların anladığı bir sınıflandırma şekli ve bir ırk ya da din ağırlığını insan üzerinde taşımadan bu sınıflandırmayı astrolojiyle çok kolay yapabiliyor. So
you could call it political, but for me it is a thought experiment. It's a way of questioning the way we treat other people and the way we think of ourselves. Buna politik de diyebilirsiniz ama benim için daha çok insanları nasıl değerlendirdiğimizle alakalıydı, insanlara nasıl davrandığımızla alakalıydı ve kendimizi nasıl konumlandırdığımızla alakalıydı. But more important than that, ama bütün bunlardan daha önemli olan başka bir şey var. It's a new universe, a new world, and it lets me tell a crime story that no one has told before. Bu çok önemli olan nokta da şu, yepyeni bir evren kurdum ben ve daha önce hiç kimsenin aslında yapmadığı bir fikirle yapmış oldum. Bu evren, daha önce hiç düşünülmemiş bir evrende bir polisiye yazmış oldum. And people also, because everyone has a star sign, everyone knows where they would fit into that society, and so they feel invested in the story. Herkesin tabii bir burcu olduğu için kendilerine bu kitapta bir yer bulabiliyorlar ve dolayısıyla da hikayeye tabii ki ilgi duyuyorlar. Benim burcum neydi diye. For instance, in the book, the Aries are mostly the considered criminals. Örneğin kitapta koç burçları genelde suçlu grubu olarak belirlendi. And people get very angry at me and they say, "Why are you calling me a criminal?" Evet, tabii ki insanlar bana çok kızıyorlar. Neden bana suçlu diyorsun? And I tell them I'm an Aries myself. O da diyormuş ki, o da diyor ki ben kendim bir koçum. And it would have been rude to do that to anyone else. Ben kendim bir koçum ve başka birine suçlu demek daha kaba bir şey olurdu. O yüzden kendimi seçtim. But also, like I say, it's the prejudice of the world which has made it that way. Ama tabii daha da önemlisi aslında dünyadaki ön yargı buna sebep, böyle olmasını sağlıyor. Kesinlikle. Aslında şeyi sormak istiyorum şimdi de, kendisinin yarattığı bir dünya söz konusu ve bence bir dünya kurmak çok kolay bir şey değil. Ama sonuçta Sam Wilson astroloji üzerine bir dünya kurdu. Daha sonraki romanlarında mesela bu dünya üzerinden mi hareket edecek yoksa farklı yeni bir kurguyla mı hareket edecek? Mesela ben açıkçası şeyi merak ediyorum. Aynı dünyada devam eden başka serüvenler mi olacak? It's very hard to create a new world, but you were able to do it. You have nailed it. And I am really curious to know if your next novel is going to be again based in that world, and because people would have liked to see the same world again. So I have two novels which I'm working on and wanting to write right now, and I don't know which order I'm going to do them in. Şu an üzerinde çalıştığım ve hangisiyle karar kılacağıma emin olmadığım iki romanım var üzerinde çalıştığım. One of them is a sequel to Zodyak, set in the same world, but with different characters and a completely different situation. Bir tanesi yine Zodyak dünyasında geçiyor ama karakterler ve durumlar tamamen değişik. And that's interesting to me because I love the world, but the story of Zodyak is it's very focused on this one crime or one series of crimes. Zodyak dünyasını, bu Zodyak evrenini seviyorum ama bu kitapta sadece bir şey üzerine, bir suç üzerine odaklanıldı. And there's so much more to explore in this world. And halbuki bu dünyada keşfedilebilecek çok fazla şey var. And everyone who's read the book wants to know more about their signs and how they fit into that world and how they interact with people in that world. Ve kitabı okuyan herkes kendi burcunun bu kitapta nereye düştüğünü merak ettiği için başka şeyler de öğrenmek istiyor. For example, in the world, the Virgos are given the jobs of computer experts or techno. Örneğin kitapta, yani daha doğrusu bu dünyadaki Başak burçları işte teknik bilgiye sahip, teknik donanımlı insanlar, grafik
tasarımcılar örneğin. Ben mesela. And they often like science fiction and things like that. Genelde bilim kurgu seviyorlar. Evet. And in that world, the Libras are considered people pleasers, so they have jobs in shops or in customer service and things like that. Örneğin kitapta bu dünyadaki terazi burçları böyle gülümseyen, daha güler yüzlü insanlar ve o yüzden hizmet sektöründe çalışıyorlar. But remember that everyone, or very few people in this world feel comfortable deep in their souls with the role they've been given, and everyone wants to some extent break out of that. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Bu dünyada insanlar kendilerine çok az insan kendilerine verilen bu görev diyeyim ya da imajlarla mutlu olurlar. Yani çoğunlukla insanların çoğu kabuğunu kırıp bunun dışına çıkmak ister. And that is a good, it's fertile ground for a lot of different stories. Bu da dolayısıyla başka pek çok hikaye için aslında çok güzel bir zemin oluşturuyor. Kesinlikle. Peki burçsuz bir dünya ister mi? Would you be interested in a world where there are no signs? I need to ask a bit more about that question though. Is that writing writing a fiction in that world, or would I like to live in a world without divisions like that? Bu konuyla ilgili şöyle sormam gerekiyor diyor. Yani romanda, kurguda mı böyle bir dünyadan bahsediyoruz yoksa gerçek dünyada tamamen burçsuz bir dünyadan bahsediyoruz? Yani roman üzerindeki bir kurgu. Romanda sonuçta burçlar üzerinden bir sınıflandırma söz konusu. Evet. Yine biz o kurgu içerisinden devam edelim. O hayal dünyasına girelim ve oradaki yaşayan biriymiş gibi soruyorum aslında. Kendisi o burçlara göre sınıflandırmanın olmadığı bir dünya mı ister? He is asking, let's say, as a character from your novel, would you be interested in a world without any signs? In my world, there are some people who want that world. Zaten kitapta aslında bir grup insan var ve bunlar aynen dediğiniz gibi bir hayat hayal ediyorlar. Burçsuz bir dünya hayal ediyorlar. But part of the point of the book is that you can't escape the history and the culture. Ama kitabın değindiği noktalardan biri maalesef tarih ve kültürden kaçamayacağımız. And whether or not something is real doesn't matter if everyone around you believes that it's real. Eğer çevrenizdeki herkes bir şeyin doğruluğuna inanıyorsa, sizin onun doğru olup olmadığını düşünmeniz, sorgulamanız bile aslında geçersiz oluyor bir yerde. Peki bundan sonraki kitabını ne zaman okuyacağız? When are we going to read your next novel? I'm about to have my first daughter in about 2 weeks' time. 2 hafta kadar sonra ilk kızım dünyaya gelecek. And my publishers want another book quickly. Yayıncıların başka yeni bir kitabı çok hızlı bir şekilde yazmamı bekliyorlar. But they have very kindly said that I can wait until I'm getting sleep. When the crying has stopped, then I can start writing again. Ama hepsi çok kibarca uyumaya başladığım zaman yazmaya başlayabileceğimi söylediler. Yani hani bebeğin artık ağlamaları bittiğinde ben de uyumaya başladığımda yazabileceğimi söylediler. O zaman biz çok teşekkür ederiz Sam Wilson'a bize vakit ayırdı ve bize sohbet ettiği için. Keza size de çok teşekkür ederiz bu güzel çeviriyi yaptığınız için. Thank you for being with us and talking to us. Thank you, it's been a great pleasure. Thanks. Teşekkürler.